Arkadaşlar merhaba. Felsefe ve düşünce tarihine dair müzakeremize devam ediyoruz. Bugün sizlerle felsefe okuma rehberi başlıklı müzakeremizde felsefe sınavına nasıl hazırlanılmaz başlığını analiz edeceğiz. Müzakeremize geçmeden önce videomuzu beğenir ve kanalımıza abone olsanız seviniriz. Arkadaşlar önceki haftalarda felsefe sınavına nasıl hazırlanmalıyız şeklinde 2 video hazırlamıştık. İşte bugün tersten bir okuma yaparak aslında nasıl hazırlanacağımıza dair müzakerede bulunmak istiyorum. Şimdi felsefe birçok arkadaş tarafından anlaşılmaz, zor anlaşılan ve anlaşıldıkça sorunlar gittikçe artan bir alan olarak görülür. Halbuki felsefenin anlaşılmazlıktan öte bizim ona karşı anlamama niyetimizin olmasından kaynaklanan sorunlar yaşarız. Neden anlamama niyeti deriz? Çünkü şöyle diyebilirsiniz. Hocam ben sınava hazırlanıyorum. Sınava hazırlanmak için çalışıyorum. Ama felsefe sınavında başarısız oluyorum. Şimdi felsefe sınavında neden başarısız olduğunuzu analiz ederseniz o zaman felsefe sınavının değil de sizin yönteminizin yanlış olduğunu tespit edebilirsiniz. Şimdi en büyük hata nedir? Felsefe sınavını diğer teknik sınavlar gibi düşünmek. Yani ben bilgiyi öğrenirim, bu bilgiyi yazarım, olay biter. Felsefe böyle bir şey değil. Felsefe sınavında önceki müzakerede söylediğim üzere bilgiyi öğrenmek değil, o bilgiyi nasıl kullanacağınız ve diğer bilgilerle olan etkileşimi nasıl sağlayacağınız ve ondan nasıl bir sonuç çıkartacağınız esastır. Onun için de felsefe sınavına son gün hazırlanırım, ben bunu son gün hallederim diye bir düşünceniz varsa yanılıyorsunuz. Hocam ben felsefe sınavına girdim ve o sınavı son gece yaptım ve ondan çok başarılı oldum diyebilirsiniz. Çünkü bu konuda da hocaların farklı uygulamaları var. Kimi hocalar felsefe sınavını teknik bir bilgi, test ya da başka bir yaklaşım biçimiyle çözebiliyorlar. Ama ben önceki müzakeremde söylemiştim. Felsefede tamamen teknik bilgi üzerinden gidiyorsak o aslında bir felsefe sınavı değildir. Felsefeye dair bilgilerin sınavıdır. Eğer siz gerçekten felsefe sınavına giriyorsanız orada bir analiz yapmanız lazım. Bir mantıksal argümantasyon yapmanız lazım ve bunun neticesinde belli sonuçlara ulaşabilmeniz gerekiyor. Peki son güne gelene kadar ne yapılması lazım? Aşama aşama okumaları takip edip bu okumalardan elde ettiğimiz verileri birbirleriyle irtibatlandırıp sonuçlar çıkartıp hazırlanmamız gerekiyor. Peki son gece yapılacak iş yok mu? Var tabii ki. Son gece ne yapılması lazım? Öncelikle kavramlarımızı tekrar edeceğiz. Çünkü önceden okuduğumuz metinlerle ilgili zihnimizde bir takım boşluklar oluşmuşsa onları kaçırabiliriz. Onun için de bizim ne yapmamız gerekiyor? Son gece o kavramları tekrar gözden geçirmeli ve filozofların neyi problem ettiklerini ve diğer filozoflardan nasıl ayrıldıklarını incelemeli ve sonrasında konuyla ilgili gelebilecek sorulara da bir takım cevaplar hazırlamamız gerekiyor. Cevaplar hazırlarsak neyi anlarız? Öncelikle yazdığımız metnin kendi iç tutarlılığının ve analitik bir yöntemle mi yazılıp yazılmadığını anlamış oluruz. Ama hiç yazmadan biz bunu sınava doğrudan giderek yazarsak o zaman o aradaki argümantasyonlardaki sorunları da göremeyebiliriz. Şimdi ana kavramları, temel kavramları bildik. Filozofun temel bakış açısını ortaya koyduk. Diğer filozoflardan ve ekollerden farkını netleştirdik ve en sonunda kendi o konudaki görüşümüzü yazdık. İşte bir soruyla ilgili felsefi bir yaklaşım ortaya koymak istiyorsak hareket tarzımız bu olması gerekiyor. Ama daha önce de belirttiğim üzere son gece, son an bir takım şeyleri hazırlayıp oraya yazayım diyorsanız burada yanılıyorsunuz. Bazı arkadaşlar şu algı var. Ben son gün konuyu okurum. Oradaki bilgileri kağıda dökerim. Onu da mutlaka geçerim. Demin dediğim gibi biz burada eğer felsefeyi bir felsefe sınavı olarak tasarlıyorsak o bilgileri sistematik olmayan bir yöntemle karışık bir şekilde birbiriyle örüntüsünü kurgulayamadan vermeniz sizin felsefeyi anlamadığınızı gösteriyor. Ve bu nedenle de buradaki sınavı geçseniz bile yani o sınavı geçseniz bile bir sonraki aşamada ciddi anlamda felsefeyle ilgili sorunlar yaşayacaksınız. Çünkü sorunu çözmenin yolu ne? Sorunu çözmenin yolu önce problemi analiz etmek. Yani ben bir soruyu çözerken o soruya dair bilgileri kafama göre yazarım ve bunun kendi iç tutarlılığını denetlemem diyorsanız felsefi sorundan kaçmışsınız demektir. Hayatın içinde de böyle arkadaşlar. Şimdi bazı insanlar hayatın içerisinde bazı insanlarla sorunlar yaşıyorlar ve bu sorunları ömür boyu yaşıyorlar. Sürekli yaşıyorlar. Ve her zaman o sorunun ortaya koyduğu problemden dolayı üzüntü duyuyorlar ve hayatları alt üst oluyor. Halbuki sorunu çözmenin yolu ne? Öncelikle problemi tespit etmek. Yani felsefeyi ben hep onu özellikle vurguluyorum.
Felsefeyi sadece teknik bir disiplin olarak algılamayın. Yani felsefe sınavına hazırlandığınız bir gün aslında hayat sınavına da hazırlanıyorsunuz demektir. Çünkü demin söyledim. Sorun neydi? Onun kavramları neydi? Onun çözüm yolu neydi? Ve ben neye ulaştım? Ve hayatın içinde bakarsak aynı şekilde benim problemim ne? Bu problemi doğuran kişiler kimler? Ve buradan kaynaklanan benim hayatıma etki eden olumsuz yönler neler? Ve ben bu problemi nasıl çözerim? Onun için işte felsefe sınavına son gün hazırlanılmayacağı gibi hayat sınavına da, yani hayatın içerisinde karşılaştığımız şeylere de son gün verdiğimiz kararlarla hazırlanmayız. Çünkü onun öncesinde bir zihinsel hazırlık ve ahlaki tutarlılık, hukuki bir çerçeve ortaya koymamız gerekiyor. Ve bu dediğimiz gibi hayat içerisinde de felsefe sınavlarında da başarılı olmak istiyorsak felsefeye daima yolda olarak her zaman düşünerek, anlayarak, sorgulayarak ve analiz ederek ilerlememiz gerekiyor. Şimdi felsefe sınavına hazırlanırken felsefe ile ilgili şöyle de bir algı var toplumumuzda. İşte bunu söylem olarak da görebiliyoruz. Felsefe yapma şeklinde. Yani karşısında karışık, anlaşılmayan, zorlu bir şey gördüğü zaman ya da söz sanatlarına kaçtığı zaman karşısındaki insana felsefe yapma şeklinde bir ifade tarzı kullanılıyor. Bunun arka planında da felsefe sınavına giren öğrencilerde de şöyle bir şey oluyor. Yani ben bir konuyu alırım. O konuyla ilgili kendi görüşümü yazarım. Hocam siz kendi görüşünü yazmasına karşı mısınız diyeceksiniz. Hayır değilim. Ama görüşü varsa yazsın tabii ki. Yani bir insanın bir görüşü var ve o görüşü temellendirmiş. Onunla ilgili çıkarımlarda bulunmuş ve onu bana takdim ediyor. Bu benim için çok büyük bir değer, çok büyük bir katkı. Çünkü kişinin fikirlerini olgunlaştırıp kendini ifade edebildiği bir andan bahsediyoruz. Zirve nokta bu. Ama şuysa bu, yani ben kafamdakileri kağıda boca ediyorum ve bu benim düşüncem. Bu düşünce değil. Bu ne? Kafamıza geleni, aklımıza geleni ortaya koymak. Düşünce olması için deminki örüntüyü ortaya koymamız gerekiyor. Yani felsefe sınavına hazırlanmamamız gereken yöntemlerden bir tanesi de bu. Ben kendi fikrimi yazarım. Tamam, doğru. Ama bu fikrimi yazarımın altında aklıma geleni yazarım yok. Yani siz kendi fikrinizi yazacaksanız o fikrin oluşum aşamalarını ve o fikrin diğerlerinden farkını ve o fikrin hareket noktalarını, yani geçmişten bugüne kadar felsefe tarihinde, hayatın içerisinde o fikre yakın ya da uzak noktalardan temas eden akımları, düşünceleri ne yapmanız gerekiyor? Bize ifade etmeniz gerekiyor. Ve onun için de aklımıza geleni yazmak yerine belli bir problematik üzerinden gitmemiz gerekiyor. Bunu daha önce de vurgulamıştım. Şimdi peki bunu nasıl yapacağız? Mesela soruyu sorduk. Soruda dikkat edeceğiniz nokta ne? Bu sorunun temel problemi ne? Yani burada bizden ne isteniyor? Sonra bizim incelediğimiz filozoflar bu konuya nasıl yaklaşmış? Ve hangi kavramları merkeze almış? Ve bu kavramları merkeze alırken diğer filozoflardan ya da düşünürlerden nasıl ayrışmış? Onlara karşı nasıl bir argümantasyon yapmış? Bunları anlamamız ve ortaya koymamız gerekiyor. Ve bu görüşün güçlü ve zayıf yönleri neler? Yani ben belki o filozofun düşüncesine de yakınımdır. Ama biz öyle bakmayacağız. Biz yakın olduğumuz düşünceyi de eleştirerek, onun lehte ve aleyhteki görüşlerini ortaya koyarak, ona dair eleştirileri göz önünde bulundurarak ve kendimiz de her daim sorgulayarak. Yani felsefede ben bir şeyi kabul ettiğim için o doğrudur değil, ben onu sorgulayıp, tahkik edip, değerlendirip bir takım sonuçlara ulaştığım için doğrudur dediğim zaman gerçek sonuca ulaşmış olurum. Onun için de eleştirel bakış açısını yakın olduğumuz fikirlere ve karşı olduğumuz fikirlere karşı her zaman için diri tutmamız gerekiyor. Ve en temel nokta şu: ben bu soruyu ne kadar sürede, ne kadar bir hacimle yazabilirim? Yani size bir felsefe sorusu verilmiş, 60 dakika. O süre içerisinde yanıtlamanız gerekiyor. Hocam bana 60 dakika yetmez. Yani bizim amacımız sınavda sizin fikirlerinizi uzun bir sürecin içerisinde almaksa o zaman zaten 3 saat deriz. Ama amacımız sizin bu kadar teknik bir konuyu 1 saatlik ya da yarım saatlik bir süre içerisinde yanıtlamanızı istiyorsak bu da aslında felsefe sınavının bir parçası. Yani konuyu veriş şeklimiz küçük, daha az hacimli ya da orta, biraz daha hacimli ya da gerçekten teferruatlı bir şekilde, detaylı bir şekilde açıklamalarda bulunduğunuz bir şekilde
ortaya konulabilir. Bu da sınavın başka bir parçası. Yani zaman, yöntem ve sonuç. Sizin felsefe sınavında odaklanacağınız nokta bu. Bana ne kadar süre verilmiş ve ben bu problemi hangi yöntemle alacağım ve bu sorunun neticesinde ben hangi sonuçlara ulaştım? Bunlara dair benim yanıtlarım neler? Bu soruları sınav öncesi sormamız, hatta sınava hazırlık evresindeki bütün aşamalarda dikkatimizde, zihnimizde bulundurmamız gerekiyor arkadaşlar. Felsefe sınavına hazırlıkla ilgili 3. videomuzda bu seriyi bitiriyorum. Gelecek hafta Warburton'un Felsefe Okuma Rehberi başlıklı eserinin kapanış oturumunu yaparak kitabımızın müzakeresini tamamlamış olacağız. Ben süreçle ilgili, yani kitap müzakeresiyle ilgili bu sürecin sonunda sizlerin de görüş, öneri ya da başka hangi kitapları analiz edebiliriz, onlarla ilgili fikirleri olan arkadaşlar varsa yorum olarak bizlere atarsa sevinirim. Hepinize ilginiz, katkınız ve desteğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.